Reklamcılar sizin bilinçaltınızı nasıl etkiliyor? Sizi frekans tekniğiyle nasıl kandırıyorlar? 10 yılı aşkın süredir marketing ve reklamcılık alanında çalışan biri olarak gelin bunu size anlatayım. Hiç fark ettin mi? Bazen bir ürünü gerçekten ihtiyacın olduğu için değil, sanki sana tanıdık geldiği için satın alırsın. Mesela bir marka düşün. İlk gördüğünde hiçbir şey hissetmezsin. İkinci kez yine bir şey yok. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci kez gördüğünde bir anda şöyle dersin. Ya bu marka iyi galiba. Peki neden? Çünkü beynin sana küçük bir oyun oynuyor. ...1968 yılında bir psikolog Robert Zanes çok ilginç bir şey keşfetti. İnsanlar sadece daha önce gördükleri şeyleri daha çok sevmeye başlıyordu. Buna mere exposure efekti deniliyor. Yani sadece maruz kalma etkisi. Beyin şöyle çalışıyor. Tanıdık olan bir şey tehlikeli değildir. Tehlikeli değilse güvenlidir. Güvenli ise tercih edilir, tercih edilebilir. Yani aslında çoğu zaman en iyi ürünü değil, en çok gördüğümüz ürünü satın alıyoruz. Ve işin en ilginç kısmı şu, bunun farkında bile değiliz. Reklamlar bize ürünü zorla satmaz, sadece onu tanıdık hale getirir. Ve bir gün o ürünü gördüğümüzde beynimiz sessizce fısıldar. Ben bunu biliyorum. Ve çoğu zaman satın alma kararı işte tam da o anda verilir. Merhaba, ben Latif. 10 yıl aşkın süredir birçok firmaya marketing ve reklamcılık alanında hizmet vermekteyim, danışmanlık vermekteyim. Şimdi de bu YouTube kanalında bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Marketingde kullandığımız frekans değeri nedir? Bakın, çok önemli bir metrikten şu an bahsedeceğim ve veriminizi inanılmaz artırabilir. Frekans dediğimiz şey, bir insanın, yani bir kullanıcının bir reklama kaç defa maruz kalacağını seçmek demek. Örnek veriyorum, frekans haftada bir. O zaman bir kullanıcı o reklamı haftada bir kez görür. Ama siz derseniz ki şu kullanıcılar benim bu reklamımı, bu videomu, bu flyer'ımı, bu görselimi haftada 3 defa en az görsün dediğinizde frekansı 3'e ayarlarsınız ve o insanlar haftada 3 defa bir şekilde o reklama maruz kalırlar. O reklamı görürler. Bunu Google'da da yapabiliyoruz, sosyal medyada da yapıyoruz, Amazon reklamlarında da yapabiliyoruz. Amazon DSP reklamlarında yapıyoruz özellikle ve bu verimimizi inanılmaz artırıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir zeytinyağı markasından örnek verebilirim size. İnsanlar evlerinde Alexa tabletler kullanıyorlar. Özellikle de mutfaklarında. Biz insanların Alexa tablette haftada 3 ya da 4 defa görmesini sağladığımız bir zeytinyağı reklamıyla onların bilinçaltlarında yer ediyoruz. Daha sonra yaklaşık 1-2 ay boyunca bu reklamlar devam ettikten sonra bu haftada 3 defa frekansla gösterdiğimiz insanların karşısına Amazon Application'da ürünlerimizi gösteriyoruz. Ve bunların tıklanma oranı inanılmaz şekilde artıyor. Satın alınma oranları inanılmaz şekilde artıyor. Sebebi nedir? Aslında sebebi bilinçaltı. Bununla alakalı araştırma yazıları da var. İnceleyebilirsiniz. Bir insan haftada birkaç defa maruz kaldığı markayı bilinçaltında içselleştiriyor. Veya bir diğer taraftan bakarsak o markanın çok büyük bir marka olduğunu düşünüyor. Her tarafta karşısına çıktığını düşünüyor. Ve Amazon.com'a girince bir alışveriş yapacağı zaman da o markayı gördüğü zaman bu büyük marka diye düşünüyor. Veya sürekli gördüğüm marka diyor. Veya hiçbir şey demiyor. Bilinçaltı onu o ürünü almaya yönlendiriyor. İşte burada frekansı kullanabiliyoruz. Sizler de eğer Amazon'da, Google'da veya sosyal medyada reklam yapıyorsanız bu frekans tekniğini belli kitlelere karşı uygulayıp kullanabilirsiniz, veriminizi artırabilirsiniz.